Merhaba teraziler, Kasım ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Kasım ayı sizler için maddi kaynaklar, değerler ve ilişkiler üzerinden güçlü bir dönüşüm zamanı olacak. Bu ay hem kendi gücünüzü fark edeceksiniz hem de hayatınızdaki bağları yeniden tanımlamak için önemli deneyimler yaşayabilirsiniz. Bu arada Çelik Odası'nız efendim. Şimdi Kasım ayının enerjilerine bakalım. Kasım ayı boyunca Güneş Akrep Burcu'nda ilerlerken sizler için para, gelir, sahip olduklarınız ve özdeğer alanınızı aydınlatıyor. Kendi kazançlarınıza odaklanabilir, yeni gelir yolları arayabilirsiniz. Ancak akrebin doğası gereği bu alanda gizli kalmış meselelerde açığa çıkabilir. Bu ay kendi değerinizi başkalarının onayıyla değil, içsel gücünüzle tanımlamanız gerekiyor. Merkür ise Yay burcunda yolculuğuna devam ediyor. Sizlere iletişim, eğitim ve yakın çevre alanında hareketlilik getiriyor. Yalnız ikizlerdeki retro Uranüs'te de bir karşıtlık yapacak. Uzak ufuklar, inançlar veya eğitimle ilgili beklenmedik gelişmeleri gündeme taşıyabilir. Bir seyahat planı değişebilir. Eğitimle ilgili bir sürpriz ortaya çıkabilir. Ya da inançlarınızda köklü bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Bu açı size şunu söylüyor: yeni fikirleri benimsemekten korkmayın. Zihninizin esnekliği bu süreçte en büyük gücünüz olacak. Venüs ise Terazi burcunda Kiron'la karşıtlık yapıyor ve Jüpiter'den de kare açı alıyorlar. Venüs'ün burcunuzdaki yolculuğu ilişkilerde uyum, güzellik ve çekicilik getiriyor. Kendinizi daha sosyal, daha estetik ya da daha cazibeli hissedebilirsiniz. Fakat Koç'taki Kiron da karşıtlık yapıyor. Partnerlik ve ortaklık alanında eski yaraları gündeme taşıyor. İlişkilerdeki dengesizlikler görünür hale gelebilir. Üstelik Yengeç'teki Jüpiter de bunlara kare yapıyor. Kariyer alanınızda işin içine katarak bu süreci bir güzel büyütüyor. Bu ay hem ilişkileriniz hem de kariyeriniz arasında denge kurmak zorunda kalabilirsiniz. Gökyüzü size şunu söylüyor: gerçek uyum yalnızca kendi öz değerinizi keşfettiğinizde mümkün olur. Mars ise Akrep burcunda hareket ediyor. Maddi konularda güçlü bir hareketlilik yaratıyor ve Lilith'e de kavuşacak. Para konularında gizli öfke ve bastırılmış hırsların ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Ancak gökyüzünde büyük bir su üçgeni oluşuyor. Mars, Jüpiter ve Satürn arasında uyumlu açılar var. Bu üçgen size şunu söylüyor: maddi konularda kriz yaşasanız bile doğru adımlarla bunu kalıcı bir güce dönüştürebilirsiniz. Hem kariyer hem de iş düzeniniz üzerinden gelecek fırsatlar sizi daha sağlam bir noktaya taşıyabilir. Kasım ayı boyunca Uranüs, Plüto ve Neptün arasında uyumlu açılar olacak. Uranüs ortak kaynaklar alanınızda dönüşüm yaratıyor. Plüto ev ve aile kökler üzerinden köklü değişimler getiriyor. Neptün ise iş ve sağlık alanında daha ruhsal bir farkındalık katıyor. Bu kombinasyonun mesajı hem ailevi kökleriniz hem de ilişkileriniz üzerinden artık daha derin bir vizyona açılmanız gerekiyor. Akrep'teki Lilith'in Kiron'la kurduğu zorlayıcı açılar var. Maddi kaynaklar ve ilişkiler arasında krizler yaratabilir. İlişkilerde yaşanacak bir yüzleşme öz değerinizi sorgulamanıza neden olabilir. Ama unutmayın, bu yüzleşme sizi kendi değerinizi baştan tanımlamaya götürecek. Kuzey ay düğümü ise Balık burcunda yolculuğuna devam ediyor. Sizleri günlük yaşam, iş ortamı ve sağlık düzeni üzerinden büyümeye davet ediyor. Başak'taki Güney ay düğümü ise fazla kontrol etmeye, detaylara takılma ve arka planda kalma alışkanlığınızı bırakmanızı söylüyor. Plüton'un da bu noktaya yaptığı zorlayıcı açı aile ve yuva alanında radikal dönüşümler yaratabilir. Gökyüzü size şunu hatırlatıyor: hizmet ederken aynı zamanda kendi ruhunuza da şifa vermeyi öğrenin. Sevgili teraziler, Kasım ayı sizler için ilişkiler ve özdeğer arasında büyük bir denge sınavı getiriyor. Hem maddi konular hem de ilişkilerdeki yüzleşmeler sizi daha güçlü bir benlik tanımına yönlendiriyor. Kasım ayının size verdiği ana mesaj şu: gerçek denge önce kendi kalbinizde başlar. Bu ay öz değerinizi fark ettiğinizde hem ilişkileriniz hem de hayat yolunuz bambaşka bir düzene oturtacak.
Sevgili teraziler, Kasım ayı sizler için iletişim, yakın çevre, maddi konular ve ilişkiler açısından oldukça yoğun geçecek. Gökyüzü sizi hem zihinsel olarak aktif hem de finansal açıdan dikkatli olmaya yönlendiriyor. Gelin gün gün inceleyelim. 4 Kasım'da Mars Yay burcuna geçiyor ve Uranüs'le karşıtlık yapmaya başlıyor. Mars'ın Yay burcuna geçişiyle birlikte iletişim trafiğini hızlanıyor. Kardeşler, yakın çevre, kısa seyahatler ve eğitim konuları ön plana çıkacak. Ancak Uranüs'le karşıtlık ortak finanslar, borçlar veya başkalarının kaynakları üzerinden beklenmedik krizler yaratabilir. İletişimde ani çıkışlardan uzak durun. 5 Kasım'da Boğa burcunda bir dolunayımız var. Dolunay ortak finanslar, miras, borç, krediler veya eşinizin gelirleriyle ilgili bir netleşme getirecek. Bir borcu kapatabilir, bir ödeme ya da finansal konuda sonuç alabilirsiniz. Mars-Uranüs karşıtlığıyla birleşen bu dolunay sürpriz masraflara da işaret ediyor. Maddi konularda risk almamalısınız. 7 Kasım'da Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Burcunuzun yönetici gezegeni Venüs para alanınıza geçiyor. Gelirlerinizi arttırmaya yönelik fırsatlar gündeme gelebilir. Ancak Venüs burada harcama isteğinizi de artırır. Lüksü sever Venüs. Maddi anlamda derinleşmek, yeni yatırımlar yapmak cazip gelse de riskleri iyi hesaplamalısınız. 8 Kasım'da Jüpiter Yengeç Burcu'nda durağan hale gelecek. Kariyerinizde büyüme ve ilerleme süreci biraz yavaşlayacak. 17 Kasım'dan Mart 2026'ya kadar retro yapacak Jüpiter. İş hedeflerinizi yeniden gözden geçirmenizi isteyecek. Bu dönem yeni bir iş girişiminden çok mevcut projeleri düzenleme zamanı. 9 Kasım'da Neptün Balık burcunda durağan pozisyona geçecek. Günlük düzeniniz, iş ortamınız ve sağlığınızla ilgili belirsizlikler ortaya çıkabilir. İş arkadaşlarınızla yanlış anlaşılmalara açık bir dönemdesiniz. Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Özellikle ruhsal anlamda dinlenmeye de özen gösterin. 10 Kasım'da Merkür Retrosu başlıyor. Merkür Retrosu sizin iletişim alanınızda gerçekleşecek. 29 Kasım'a kadar yakın çevre, kardeşler, eğitim ve seyahatlerde aksaklıklar yaşanabilir. Eski bir kardeş ya da akraba ile iletişim tekrar gündeme gelebilir. Bu dönemde yeni anlaşmalar yapmak yerine geçmiş meseleleri düzeltmek daha faydalı olur. 13 Kasım'da Merkür ve Mars kavuşumu var. Merkür'de retro. Ay da bu kavuşuma kare açı yapıyor olacak. Yakın çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Ancak ayın kare açısı bilinçaltınızı tetikleyerek sizi daha hassas hale getirebilir. Gizli saklı konular açığa çıkabilir. İletişimde dürtüsel tepkilerden kaçının. 19 Kasım'da Plüto Retrosu bitiyor. Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ve yaratıcılığınızda uzun zamandır süregelen dönüşüm süreci Plüton'un ileri hareketiyle hız kazanacak. Bu alanda kalıcı kararlar alabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde daha ciddi ve güçlü bir dönem başlatacak. Bu ay sizin için iletişim ve finans ön planda olabilir. Dolunay ortak finanslarda netleşme getirirken Merkür Retrosu iletişimde sizi sınayacak. Venüs'ün etkisi gelirlerinizi arttırma fırsatları sunarken Jüpiter ve Neptün'ün durağanlığı kariyer ve iş hayatınızı yavaşlatabilir. Kasım ayının son günleri ise sizler için özellikle para, gelir ve değer duygusu ve güven alanları üzerinden çok güçlü dönüşümler barındırıyor. 20 Kasım'da Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan bir yeni ayımız var. Güneş, Ay, Retro Merkür ve Lilith'in kavuşumuyla doğuyor bu yeni ay. Bu güçlü yeni ay sizin ikinci evinizi etkiliyor. Maddi konular, kazançlar ve sahip olduklarınızla ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir. Retro Merkür'ün burada olması geçmişten gelen finansal meseleleri, yarım kalmış ödemeleri ya da eski iş bağlantılarını tekrar gündeme taşıyabilir. Lilith'in etkisi ise size şunu söylüyor. Gerçek değerinizin farkına varın. Emeğinizin karşılığını almaktan çekinmeyin. Bu yeni aya karşı duran Uranüs, Boğa burcunda ve sizin 8. evinizde hareket ediyor. Ortak gelirler, miras, kredi ve borçlarla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Belki bir ödeme ya da eşinizin maddi durumuyla ilgili sürpriz bir değişim gündeme gelebilir. Uranüs burada güvenliğini başkalarının kontrolüne bırakma, kendi değerini inşa et mesajını veriyor. 21 Kasım'daki Güneş-Uranüs karşıtlığı kesinleşiyor bugün. Bu konulara daha da net
kılacak. Finansal düzeninizde ani kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Maddi anlamda bağımsızlık isteğiniz artacak. Başkalarına bağımlı olmadan ilerlemek için adım atabilirsiniz. 22 Kasım'da Güneş'in Yay burcuna geçişiyle birlikte odağınız değişecek. Enerjiniz artık iletişim, yakın çevre, eğitim, yolculuklar ve fikir alışverişleri üzerine yoğunlaşıyor. Yoğun finansal hesaplaşmalardan sonra zihninizi açan, öğrenmenizi destekleyen alanlara yönelmek size iyi gelecektir. 25 Kasım'da Retro Merkür'le Venüs kavuşacak Akrep Burcu'nda. Bu kavuşum maddi konularda geçmişte kalan meseleleri şifalandırma fırsatı sunuyor. Eski bir iş bağlantısı yeniden gündeme gelebilir. Beklettiğiniz bir ödeme elinize geçebilir. Ya da değer duygunuzu sorgulatan bir ilişkiyi tekrar açılabilir. Bu süreçte finansal kararlarınızı dikkatle gözden geçirmeniz faydalı olacak. 29 Kasım'da Merkür Retrosu sona eriyor. Artık para konularında daha net kararlar alabilecek, gelir ve gider dengenizi daha sağlam bir şekilde düzenleyebileceksiniz. 30 Kasım'da Venüs Yay burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte iletişim alanında çok daha keyifli, sosyal ve hareketli bir dönem başlayacak. Yakın çevrenizle, ilişkilerinizde uyum artacak. Kısa seyahatler ya da eğitim fırsatları gündeme gelebilecek. Sevgili teraziler, Kasım ayı size şunu öğretiyor. Gerçek değeriniz sahip olduklarınızda değil, kendi içinizde. Maddi alanlarda yaşanan değişimler sizi daha güçlü ve daha bağımsız kılmak için geliyor. Kendinize güvenin, emeğinizin karşılığını istemekten çekinmeyin. Umutlu, mutlu bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.